Hiç süpermarkette kendinizi abur cubur reyonunda bulup o çikolatayı ya da cipsi sepete atarken bunu neden yapıyorum diye düşündünüz mü? O kararı veren gerçekten siz misiniz yoksa beyninizin derinliklerinde milyonlarca yıl önce hayatta kalmak için programlanmış o taş devri avcısı mı? İşte şimdi tam da bu içsel çatışmanın kökenlerine ineceğiz. Ve bu çatışmanın sonuçları inanın her yerde. Dünya genelinde yetişkinlerin %40'ının aşırı kilolu veya obez olması basit bir tesadüf değil. Bu rakam aslında bir imdat çağrısı. Taş devri beynimizin modern dünyaya karşı verdiği ve şimdilik kaybettiği bir savaşın skoru. Peki hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz değil mi? Ama o zaman neden iş doğru beslenmeye gelince bu kadar zorlanıyoruz? Cevap sandığımız gibi irade gücümüzde değil, beynimizin milyonlarca yıllık evrimsel geçmişinde yani adeta fabrika ayarlarında gizli. Bu yolculukta 5 ana durağımız olacak. Önce modern gıda ikilemini anlayacağız, sonra taş devri beynimizin nasıl çalıştığına bakacağız. Ardından piyasanın evrimsel tuzaklarını görecek, dürtüleri yönetme sanatını öğrenecek ve son olarak da sağlıklı seçimlerin geleceğine bir göz atacağız. Hadi dalalım konuya. İlk durağımız modern gıda iklimi. Hani o bildiğimiz sinir bozucu durum var ya, sağlıklı yaşayacağım derken kendini yine o cips reyonunda bulmak, işte tam olarak bu. Ah, o meşhur pazartesi diyetleri. Çoğumuzun denediği ama ne yazık ki sonu genelde hüsranla biten o diyetler. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Araştırmalar gösteriyor ki bu diyetler çoğu zaman daha fazla kilo alımıyla sonuçlanıyor. Ama durun, hemen kendinizi suçlamayın. Mesele irade eksikliği falan değil. Olay çok daha derinlerde, çok daha güçlü bir mekanizma devrede. Peki ne bu mekanizma? İşte şimdi meselenin kalbine iniyoruz, taş devri beynimiz. Şöyle düşünün, en son model bir akıllı telefon kullanıyorsunuz ama içindeki işletim sistemi diyelim ki 20 yıl öncesinden kalma. İşte bizim beynimiz de tam olarak bu durumda. Bilim dünyası buna evrimsel uyumsuzluk adını veriyor. Yani bir zamanlar hayatta kalmamız için müthiş bir avantaj olan bir özelliğin çevre değiştiği için bir anda dezavantaja dönüşmesi. Kıtlık zamanları için tasarlanmış bir kalori bulucu yazılım düşünün. Bu yazılım şimdi bolluk içinde yüzen bir süpermarkette 7/24 çalışıyor. Anlayacağınız bir zamanlar hayat sigortamız olan şey şimdi bizi yoldan çıkaran en büyük etken. Bakın bu zaman çizelgesi durumu çok net özetliyor aslında. İnsanlık tarihinin neredeyse tamamını yani %99,9'unu avcı toplayıcı olarak geçirdik. Tarım devrimi, sanayi devrimi bunlar bizim evrimsel takvimimizde son saniyeye hatta saliseye denk geliyor. Vücudumuz, genlerimiz bu ani ve devasa değişime ayak uydurabilmiş değil. İşte bu grafik de meselenin özeti. Genetik adaptasyon dediğimiz şey adeta bir salyangoz hızında ilerliyor, binlerce, milyonlarca yıl sürüyor ama çevremiz oysa bir hızlı tren gibi 10 yıllar içinde tanınmaz hale geliyor. DNA'mız hala aman dikkat kıtlık gelebilir her bulduğun kaloriyi depola derken biz bir tıkla kapımıza gelen yemeklerin bolluğu içinde yüzüyoruz. İşte aradaki bu korkunç gecikme bugünkü sağlık krizlerinde temelini atıyor. Peki beynimizdeki bu eski yazılım açığını kim fark etti dersiniz? Tabii ki modern gıda endüstrisi. Şimdi bu evrimsel zaaflarımızın piyasa tarafından nasıl birer tuzağa dönüştürüldüğüne yakından bakacağız. Bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor değil mi? Atalarımızın dünyasıyla bizimki arasında dağlar kadar fark var. Kıtlığa karşı bolluk, yüksek efora karşı tek tıkla sipariş, doğal gıdalara karşı ultra işlenmiş ürünler. Düşünsenize bir süpermarketteki 50.000'e yakın ürün seçeneği, seçenek kıtlığına alışkın o avcı toplayıcı beynimiz için tam bir sinirsel kaos demek. Peki bu kaos içinde beynimiz hangi komutları dinliyor? Aslında çok basit bir hayatta kalma algoritması var. Tatlılık mı? Enerji kaynağı, hemen al. Tuzluluk mu? Önemli mineral, kaçırma. Yağ ve protein mi? Hayatta kalmak için en yoğun kalori, kesinlikle ye. İşte bu basit komutlar milyonlarca yıl atalarımızın hayatını kurtardı. Ama bugün maalesef bizi yavaş yavaş hasta ediyor. İşte modern gıda endüstrisi de tam olarak bu ilkel arzularımızı hedef alıyor. Nasıl mı? Süper normal uyaranlar yaratarak. Yani doğada asla bir arada bulunmayacak seviyede şeker, tuz ve yağı bir araya getiriyorlar. Şöyle düşünün, bir elmanın doğal şekeri beyninizde minik bir kıvılcım yakarken o ultra işlenmiş paketli ürün beyninizin ödül merkezinde resmen bir havai fişek gösterisi başlatıyor. Bu ürünler tokluk sinyallerinizi bypass etmek, daha fazla ye komutunu sürekli açık tutmak için adeta mühendislik harikası. Bu arada o popüler paleo diyeti efsanesine de bir açıklık getirelim. Bugün doğal diye yediğimiz hiçbir şey atalarımızın yedikleriyle aynı değil.
Şu anki muzların atası mesela yenmesi neredeyse imkansız çekirdek dolu bir meyveydi. Yani aslında biz atalarımızla aynı yiyecekleri yemiyoruz. Bu önemli bir nokta. Peki tablo bu kadar karamsar mı? Mahkum muyuz bu duruma? Kesinlikle hayır. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Bu ilkel dürtüleri yönetme sanatı. Yani çözümler neler? İşe gücü tekrar tüketicinin eline vermekle başlayabiliriz. 4 temel strateji var. Mesela tüm restoran menülerine kalori bilgilerini eklemek. Sağlığa zararlı içerikler için hani sigara paketlerindeki gibi dikkat çekici etiketler kullanmak. Halkı bilinçlendirecek kampanyalar yapmak ve sağlıksız markaların foyasını ortaya çıkarmak. Amaç hep aynı. O pazarlama perdesini aralayıp bize ne yediğimizi net bir şekilde göstermek. Şeffaflık bu oyundaki en büyük kozumuz. Kısacası olay şurada düğümleniyor. Bilgi güç demek. Bizi bu yiyeceklere çeken o dürtülerin neden var olduğunu anladığımız an onları yönetmeye başlarız. Kendi beynimizin kullanma kılavuzunu anlarsak onun tuzaklarına düşme ihtimalimiz de o kadar azalır. Bireysel çabalar çok değerli. Buna şüphe yok. Ama asıl büyük değişim oyunun kurallarını değiştirmekten geçiyor. Şimdi gelin odağımızı biraz daha genişletelim ve sağlıklı seçimlerin geleceğini şekillendirebilecek sistemsel çözümlere bakalım. Mesela vergiler. Ama burada akıllıca bir ayrım var. Sağlıksız gıdaların tamamını vergilendirmek, psikolojide kıtlık ilkesi dediğimiz şeyi tetikleyip o ürünü daha çekici hale getirebilir. Hani yasak olan tatlıdır misali. Daha akıllıca olan yol ne peki? Gıdanın kendisini değil, içindeki sağlıksız içerikleri, mesela şekeri, tuzu, doymuş yağı vergilendirmek. İşte bu, üreticileri ürünlerini daha sağlıklı hale getirmek için formüllerini değiştirmeye teşvik ediyor. Bunun çok başarılı bir örneği var. İngiltere. Meşrubatlardaki şekere vergi getirdiler. Sonuç, ortalama şeker alımı %10 azaldı. Peki ya satışlar? Onlar hiç değişmedi. Yani bu ne demek? Hem halk sağlığı kazandı hem de ekonomi zarar görmedi. Harika bir kazan-kazan durumu. Bir başka basit ama inanılmaz etkili strateji de Norveç'ten geliyor. Marketlerde yapılan bir deney de kasa önlerindeki şekerli abur cuburları kaldırıp yerlerine kuru meyve gibi sağlıklı şeyler koymuşlar. Sonuç, şekerli atıştırmalıkların satışı düşerken sağlıklı alternatiflerin satışı tavan yapmış. Demek ki neymiş? Sağlıklı olanı en kolay, en ulaşılabilir seçenek haline getirdiğinizde insanlar onu seçiyor. Bu kadar basit aslında. Buna benzer başka bir sürü etkili yöntem var. Mesela mağaza düzenini değiştirip sağlıklı seçenekleri en görünür yerlere koymak. Ya da sağlıklı gıdalardan elde edilen gelire vergi indirimi uygulamak. Hatta bazen markalar ürünlerini gizlice daha sağlıklı hale getiriyor. Mesela Finlandiya'daki aynı marka kahvaltılık gevrekte Amerika'dakine göre %10 daha az şeker ve %80 daha az tuz var. Ana fikir şu, beynimizle inatlaşmak yerine onunla işbirliği yapacak bir ortam yaratmak. Ve işte bu bölümün belki de en önemli çıkarımı bu. Çözüm, antik beynimizle irade savaşına girmek değil, çözüm, modern dünyamızı o antik beyinle uyumlu hale getirecek şekilde yeniden tasarlamak. Yani suçu sadece bireyde aramak yerine hep birlikte yaşadığımız çevreyi düzeltmeye odaklanmalıyız. Mesele irade değil, tasarım. O zaman gelin şu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Doğamızla sürekli savaşan gıda ortamları yerine onunla uyum içinde çalışan, onu destekleyen ortamlar tasarlayabilir miyiz? Belki de asıl hatalı olan milyonlarca yıllık evrimin ürünü olan beynimiz değil, onu her köşe başında tuzağa düşürmek için tasarlanmış modern dünyamızdır. Ne dersiniz? Bu sorunun cevabını bulmak hepimizin elinde.